Burası Türkiye. Dünyanın en güzel manzaralı şehirlerinin bulunduğu ülke. Özellikle İstanbul gibi iki kıta arasında bulunan, nüfus olarak Avrupa'da birinci olan ve dünyada ise en büyük 6. mega kente sahip bir ülkedir Türkiye. Bugün Türkiye topraklarında tarihte kurulduğu bilinen ilk devlet, M.Ö. 2400 yıllarında hüküm süren Akkad İmparatorluğu'dur. Ardından ise sırayla Hititler, Frigler, Lidyalılar, Urartular, Büyük İskender'in kurduğu Makedonya İmparatorluğu, İranlıların hakimiyetindeki Pers İmparatorluğu, Romalılar ve son olarak Anadolu dahil 3 kıtaya hükmeden Osmanlı İmparatorluğu yönetti bu toprakları. Türkiye'nin günümüzde 7 coğrafi bölgesi var. Yani Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve son olarak Güneydoğu Anadolu. Şimdi bu bölgeleri daha iyi tanımaya çalışalım. İlk olarak Güneydoğu'dan başlarsak, bu bölgede toplam 9 şehir bulunmakta ve bunların en gelişmişleri Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep'tir. Güneydoğu'nun ekonomisi genelde hayvancılığa dayanır. Ayrıca geniş düzlüklerin bolca bulunması tarım içinde büyük bir avantaj sağlamaktadır. Bunun yanında bölgede löz adı verilen verimli topraklar bulunur ki bu da bölgenin tarım açısından da çok zengin olduğunu gösterir. Son olarak bu bölgede dünya tarihinin en eski şehirleri bulunmaktadır. Örneğin geçen yıl Şanlıurfa'da keşfettiğimiz yaklaşık 10.000 yıllık Göbeklitepe kalıntıları. Dünyada inşa edilmiş ilk tapınak olduğu tahmin edilen Göbeklitepe, Mısır piramitlerinden bile daha eski. Ayrıca Güneydoğu, Adıyaman'daki Nemrut Dağı ve Şanlıurfa'daki Balıklı Göl gibi çok eski şehirleri de ev sahipliği yapmaktadır. Doğu Anadolu bölgesi. Bu bölgede Türkiye'nin toplam 14 şehri bulunmaktadır. Yüz ölçümü bakımından Türkiye topraklarının en büyük bölgesi olmasına rağmen nüfusu en az olan ve ülkenin en fazla göç veren bölgesidir. Bunun nedenlerinden bazıları ikliminin soğuk olması ve sanayinin az olması gibi etkenler önemli rol oynamaktadır. Bölgede yaşayanlar ise geçimini tarım işlerinden sağlamaktadır. Bölgenin sanayi ve nüfus olarak en gelişmiş şehri ise Van'dır. Her şeye rağmen yeraltı kaynakları bakımından da oldukça zengin sayılan Doğu Anadolu bölgesinde demir madeni de bolca bulunmaktadır. Karadeniz bölgesi. Sınırlarında toplam 18 şehir barındıran bu bölgenin en büyük ve en gelişmişleri sırasıyla Samsun, Trabzon ve Ordu'dur. Ormancılık ise en önemli gelir kaynağıdır ki bölgede çok sayıda kereste fabrikası vardır. Bunun yanında Karadeniz bölgesi Zonguldak gibi bol kömürün bulunduğu bir şehre sahip olduğu için Türkiye ekonomisine önemli katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Karadeniz bölgesi akarsu açısından Türkiye'nin en zengin bölgesidir. Burada yağmur çok fazla yağdığı için bölgede sürekli olarak toprak kaymalarına yol açar. Yani heyelan olayının en fazla görüldüğü bölgemizdir. Yüksek dağlar fazlaca bulunduğu için bölgede geniş bir yer kaplamakta ve bu yüzden Karadeniz'in kentleri çoğunlukla kıyılarda kurulmuştur. İç Anadolu bölgesi. Arasında toplam 13 il bulunduran ve ülkenin başkenti Ankara'yı da bünyesinde barındıran bölgedir. Bölgenin yeryüzü şekli çoğunlukla düzlüklerden oluştuğu için ovaları da oldukça geniştir. Örnek olarak ise Türkiye'nin en büyük ovası olan Konya Ovası gösterilebilir. Bunun yanında İç Anadolu'nun müthiş bir gölü var ve adı Tuz Gölü. Dünyada depremler yoluyla oluştuğu bilinen bu göl tamamen tuzlu, saf sudan oluşmaktadır. Derinliği fazla olmadığı için yazın turistler açısından yoğun ilgiyle karşılanmakta. Ancak bir sorun var ki göl her geçen yıl giderek küçülmekte. Yapılan tahminlere göre ilerleyen yıllarda bu göl tamamen kuruyarak yok olacak. Ege bölgesi. 8 farklı şehre ev sahipliği yapan Türkiye'nin en batısındaki bu bölgenin en ünlü şehri İzmir'dir ve Ege denince aklımıza ilk olarak İzmir gelmektedir. Bölgenin en önemli gelir kaynağı turizmdir. Özellikle Efes antik kenti bölgenin tarihi turizm sembollerindendir. Akdeniz bölgesi. Sadece 7 şehir bulunduran bu bölge Türkiye'nin en gelişmiş turizm bölgesidir. Öyle ki yaz aylarında özellikle Antalya gibi şehirlere gelen toplam turist sayısı 10 milyonu geçmektedir. Bu kadar fazla turist gelmesinin nedeni ise bölgenin yaz iklimine sahip olması, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliklerin fazlaca bulunmasından dolayıdır. Ve son olarak Marmara bölgesi. Türkiye'nin en kalabalık bölgesidir ve içerisinde 11 şehir barındırır. Ayrıca bu bölge sanayide, turizmde ve tarımda çok gelişmiştir. Bölgedeki en gelişmiş sanayiler İstanbul, Bursa ve Kocaeli şehirlerinde olmakla beraber bölgenin diğer şehirlerinde de yaygın sanayi faaliyetleri vardır.
Türkiye'nin toplam nüfusu 82 milyon civarında ve bunun %64'ü Türklerden oluşuyorken %18'i Kürt, %10'u Arap, kalan %8'de ise Çerkesler, Zazalar, Gürcüler ve Azerbaycanlılar yer almaktadır. Genel olarak Türkiye, batıda Bulgaristan ve Yunanistan ile, doğuda İran, Ermenistan, Gürcistan ve Nahçıvan ile komşuyken, güneyde ise Irak ve Suriye ile sınır komşusudur. Türkiye, merkezi idare bakımından illere ve ilçelere ayrılmıştır. Coğrafi konum nedeniyle bu illerde farklı iklim tipleri görülür. Örneğin kıyı bölgelerinde denizin etkisiyle daha ılıman bir iklim hakimken, iç kesimlerde dağların olması nedeniyle karasal iklimin etkisi gözlemlenmektedir. Türkiye'de en çok tercih edilen ulaşım araçları otobüsler, trenler ve uçaktır. Tren yolu ile yolculuk rahat ve uygun fiyatlı olmasından dolayı ülkenin en çok tercih edilen ulaşım aracıdır. Türkiye'de insanların sadece %22'si tatile çıkabilmektedir. Fakat buna rağmen Türkiye'de erkeklerin %52'si, kadınların ise %60'ı hayatlarından memnun ve mutlular. Fakat bunun yanında yapılan araştırmaya göre Türkiye'de bir yılda 390 bine yakın insan vefat etmektedir. Türkiye'de aylık olarak cep telefonu konuşma süresi ortalama 6 saattir ve bu Türkiye'yi Avrupa'nın cep telefonuyla en çok konuşan ülkesi yapmaktadır. Türkiye nüfusunun %50.2'si erkek olurken %49.8'i ise kadınlardan oluşmaktadır. Toplam nüfusun %5'i ise tek başına yaşamaktadır. Hatay şehrinin 14 kilometrelik Samandağ kumsalı, Brezilya'daki Rio'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kumsalıdır. Ayrıca Hatay'da bulunan St. Peter Kilisesi, Hristiyanlığın mabetlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Antik dünyanın 7 harikasından 2 tanesi Türkiye sınırları içinde bulunmakta ve bunlar Artemis Tapınağı ve Halikarnas'ın mozolesidir. Bütün Avrupa'da yaklaşık 12.000 tane bitki türü bulunuyorken sadece Türkiye'de 9.000 tür bitki vardır. Türkiye'de evliliklerin %25'inde gelinin yaşı damattan büyüktür. Fakat Türkiye'de yılda yaklaşık 200.000 kişi boşanmakta ve bu sayı her geçen yıl artmaktadır. Ekonomi konusunda yapılan tahminlere göre Türkiye'nin 2019 yılındaki gayri safi yurt içi hasılası düşüşe geçecek ve 631 milyar dolar olacak. Ve buna göre Türkiye ekonomi sıralamasında 21. sıraya gerileyecek. Türkiye'nin asgari ücreti ise 2019 yılında 2020 lira olarak belirlenmiştir. Türkiye bir yılda 40 milyon ziyaretçiyle Avrupa'nın en çok ziyaret edilen 4. ülkesidir. Ayrıca Türkiye 2030 yılına gelindiğinde Avrupa'da tek su sıkıntısı çekecek ülke durumuna gelmesi düşünülmekte. Bu yüzden sularımızı asla israf etmemeliyiz. Türkiye'nin bayrağındaki ay ve yıldız bazılarına göre Orta Asya'dan gelen Türklüğü temsil ederken kırmızı kısım şehitleri temsil etmektedir. Başka bir görüşe göre de bayraktaki hilal İslamiyeti, yıldız ise Türklüğü temsil etmektedir. Peki size göre Türk bayrağı ne anlam taşıyor? Novruz Bayramı, Türk milletinin 21 Mart'ta baharın gelişi olarak kutladığı bayramdır. Tarihte Novruz'u kutlayan en eski milletlerden birisi de Türklerdir. Bildiğiniz gibi Novruz'da ateş yakılır, demir dövülür. Buradaki demir dövmenin amacı Ergenekon destanını anlatmak, yakılan ateş ise Türklerin eski dini olan şamanizmi temsil etmektedir. Bunun dışında Aziz Nikolas yani Noel Baba aslen Antalya'da doğmuştur. Ayrıca İncil'de geçen pek çok figür Anadolu'da yaşamıştır. Hatta Hazreti İbrahim Şanlıurfa şehrinde bulunmuş ve Nuh'un gemisi de Ağrı Dağı'nda olduğu düşünülmektedir. Türkiye'nin insanları vatansever kelimesinin tam bir tanımıdır. Her türlü etnik farklılığa rağmen eğer konu vatansa bütün Türk halkı bir araya gelir. Türkiye isminin kökeni Turkika kelimesinden geldiğine inanılıyor ve bu kelimeyi genelde İtalyanlar kullanmaktadır. Ancak Türkiye'nin Türkçe anlamı Türklerin diyarı demektir. Son olarak Türkiye topraklarının %3'ü Avrupa topraklarında bulunuyorken %97'si ise Asya kıtasında yer almaktadır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlar kısmına harita üzerinde tur yapmamı istediğiniz çok izlenebilecek başka ülke isteklerinizi de yazabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.